1,9 milyar euro birkaç saniyede buharlaştı. Almanya'nın en güvenilir denetim sistemi hiç var olmayan hayalet paraya yıllarca kefil oldu. Ve gerçek ortaya çıktığında sistemin ilk tepkisi suçluyu aramak yerine eleştirenleri susturmak oldu. Bu basit bir borsa vurgunu değil. Bu Avrupa'nın göbeğinde bir finans şirketinin nasıl bir casusluk aparatına dönüştüğünün hikayesi. Bu devasa yalanı ve kolektif körlüğü anlamak için önce parlak vitrine, sahnenin göz alıcı ışıklarına bakmalıyız. 2000'lerin başında Almanya tartışmasız bir sanayi deviydi. Ama dijital dünyada utanç verici bir küçüklükteydi. Amerika'nın Google'ı, Facebook'u, Çin'in Alibaba'sı, Tencent'ı dünyayı ele geçirirken Almanya'nın elinde sadece paslanmaya yüz tutmuş eski usul bankalar ve ağır sanayi vardı. İşte Wirecard tam bu ulusal açlığın, bu geri kalmışlık kompleksinin üzerine bir kurtarıcı gibi doğdu. Onlara Avrupa'nın PayPal'ı deniyordu. Münih banliyösünde cam kaplı modern, steril, fütüristik binalarda geleceğin finansal kodlarını yazıyorlardı. Ya da en azından tüm dünya öyle sanıyordu. CEO Markus Braun, Silikon Vadisi'nin tişörtlü liderlerinden farklıydı. Buz gibi bakışları ve teknik bir jargonu vardı. Hayal değil, matematiksel kesinlik satıyordu. Bu imaj o kadar güçlü, o kadar sarhoş ediciydi ki 2018 yılında Wirecard Almanya'nın en kutsal listesine, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan en büyük, en güçlü 30 şirketin yer aldığı DAX 30 endeksine girdi. Bu basit bir liste değildi. Alman ekonomisinin Şampiyonlar Ligi'ydi. Artık BMW, Siemens ve Volkswagen'le aynı masadaydılar. Hatta sembolik bir hamleyle 150 yıllık bankacılık devi Commerzbank bu listeden atıldı. Yerine 20 yıllık Wirecard alındı. Bu sadece bir şirket değişimi değil, bir devir teslim töreniydi. Almanya artık gururla biz de teknoloji üretebiliyoruz, biz de dijital çağdayız diyebiliyordu. Politikacılar onlarla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyordu. Ama kimse o cam binanın içindeki karanlık odalarda aslında ne üretildiğini, o kodların arkasında nelerin saklandığını sormuyordu. Wirecard'ın bilançoları her yıl rekor kırıyor ve hisseleri roket gibi yükseliyordu. Ancak finans dünyasının arka sokaklarında fısıldanan garip bir durum vardı. Bu karın, bu muazzam büyümenin büyük kısmı Avrupa'dan değil, denetimin zor, şeffaflığın az olduğu Asya'dan geliyordu. Singapur, Dubai ve özellikle Filipinler. Şirket bu durumu açıklamak için dahiyane ama bir o kadar da karmaşık bir yalan uydurmuştu. TPA kısaltmasıyla bildiğimiz Third Party Acquirers, yani üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları diyordu ki, bizim o ülkelerde bankacılık lisansımız yok. Bu yüzden teknolojimizi kullanan yerel ortaklarımız var. Müşterilerin parası bizim kasamızda değil. O ortakların emanet hesaplarında güvenle bekliyor. İşte bu üçüncü taraf hikayesi şirketin kara kutusuydu. Yatırımcıların bilançoda gördüğü o devasa nakit rezervleri aslında sadece bir Excel tablosundaki rakamlardan ibaret. Bu parayı fiziksel olarak gören, dokunan, varlığını teyit eden kimse yoktu. Sistem tamamen güvene dayalıydı. Perde arkasında ise ilkel bir tiyatro oynanıyordu. Aynı para farklı şirketler arasında döndürülüyor, logolar Photoshop'la yapıştırılıyor, hayali karlar yaratılıyordu. Wirecard aslında zarar ediyordu. Ama hayalet ortaklar sayesinde kağıt üzerinde dev görünüyor. Yani şirket kendi parasını gizlice arka kapıdan çıkarıp sonra aynı parayı ön kapıdan yeni bir müşteri kazancıymış gibi kasasına geri sokuyordu. Bu basit bir muhasebe hatası değildi. Bu sahtekarlık o kadar ileri boyuttaydı ki denetçiler Singapur ofisine gitmek istediklerinde tam bir komedi yaşandı. Wirecard yöneticileri her şeyin sahte olduğu anlaşılmasın diye jet hızıyla Singapur'un işlek bir caddesinde sıradan bir ofis kiraladı. İçeride çalışan yoktu. Bilgisayarlar çalışmıyordu. Masalar bomboştu. Denetçiler geldiğinde Earl of Sandwich adlı bir sandviç dükkanında buluşup onları oyaladılar. Milyarlarca euroluk Asya operasyonunun merkezi olduğu iddia edilen yer aslında sadece göstermelik bir dekordu. Ama bu ucuz tiyatro bile o dönem dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı SoftBank'i kandırmaya yetti. 2019 Nisan'ında, yani çöküşten yaklaşık bir yıl önce SoftBank bu şirkete tam 900 milyon euro para yatırdı. Asya'nın geleceğine yapılmış en stratejik yatırımlardan biri diye övündü. Çünkü yalan ne kadar büyükse inananı da o kadar çok oluyordu. Bu yıllarca ilmek ilmek işlenmiş, bilinçli ve soğukkanlı bir kurguydu. İşin en korkunç yanıysa aslında bu olanlar bir sürpriz değildi. Birileri bunu gördü ve uyardı.
Londra'da Financial Times'ın inatçı muhabiri Dan McCrum, bu rakamlar tutmuyor, burada matematiksel bir imkansızlık var diye yıllarca manşet attı. McCrum ve ekibi Wirecard'ın peşini bir gölge gibi takip etti. Ancak karşılarında sadece bir şirket bulmadılar. Karşılarında koca bir devlet mekanizması buldular. Almanya'nın finansal denetleme kurumu BaFin, Wirecard'ın ofislerini basıp o şüpheli Asya hesaplarını incelemek yerine akıl almaz bir karar aldı. Gazetecilere ve short satış yapan yatırımcılara soruşturma başlattı. Evet, yanlış duymadınız. Devlet piyasayı manipüle ediyorlar gerekçesiyle gerçeği yazanların, hırsızı ihbar edenlerin peşine düştü. Gazeteciler fiziksel olarak takip edildi. Özel dedektifler tarafından izlendi. Bu sadece bir takip değil, organize bir psikolojik savaştı. Operasyonun kod adı bile vardı. Project Tiger. Wirecard, Londra'daki eski istihbarat ajanlarını ve özel güvenlik şirketlerini kiralayarak Financial Times muhabirlerine karşı bir sürek avı başlattı. Dan McCrum'un evi gözetlendi. Spor salonuna kadar takip edildi. Hatta daha da ileri gidip internette sahte ses kayıtlarını sızdırdılar. Bu kayıtlarda gazetecilerin piyasayı manipüle ettiği, hisse senetlerini düşürmek için komplo kurduğu ve etik dışı yöntemlerle haber yaptığı yalanları işlendi. Amaç sadece haberi yalanlamak değildi. Gerçeği söyleyenleri akıl hastası, paranoyak ve suçlu gibi göstermekti. Bir finans şirketi kendi Gestapo'sunu kurmuştu. BaFin, tarihte görülmemiş bir adım atarak 2019 yılında Wirecard hisselerinde short satış yapmayı yasakladı. Yani devlet resmen piyasaya şu emri verdi: bu şirketin düşüşüne oynamak yasak. Bu şirkete güvenmek zorundasın. Bir şirketi korumak için serbest piyasanın en temel kurallarını askıya aldılar. Neden? Çünkü Wirecard çökerse Alman teknoloji mucizesi çökecekti. O vitrin kırılacaktı. Sistem acı ve utanç verici bir gerçeği görmek yerine tatlı bir yalanı yaşamayı tercih etti. Ve bu tercih maalesef küçük yatırımcılara milyarlarca euroya mal oldu. Ama gerçeklerin ne kadar derine gömülürse gömülsün, er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardı. 2020 Haziran'ında artık kaçacak yer, uyduracak yalan kalmamıştı. Denetim şirketi üzerindeki küresel baskıya daha fazla dayanamadı ve o tarihi itirafı yaptı. Filipinler Merkez Bankası'ndan ve yerel bankalardan gelen tek sayfalık resmi bir yazı, milyar dolarlık imparatorluğu yerle bir etti. Resmi yazıda böyle bir hesap hiç açılmadı. Wirecard'ın burada parası yok, hiç olmadı yazıyor. O an 1,9 milyar euronun sadece dijital bir hayalden ibaret olduğu, yıllardır bilançolarda parlayan o rakamların aslında bir hiç olduğu anlaşıldı. Hisseler dakikalar içinde %80, %90, %99 çakıldı. İnsanların emeklilik fonları, birikimleri, çocukların okul paraları dijital bir alev topuna dönüştü. Şirket iflasını açıkladı. Ancak hikayenin asıl karanlık kısmı işte tam o kaosun ortasında başladı. Skandal patladığında CEO Markus Braun tutuklandı. Ama asıl kilit isim ortadan kayboldu. COO Jan Marsalek. O sadece bir yönetici değildi. Wirecard'ın Asya operasyonlarından sorumlu olan o hayali paraların, sahte belgelerin ve karanlık ilişkilerin mimarıydı. Braun vitrindeki soğuk yüzse Marsalek perdenin arkasındaki operasyonel beyindi. James Bond filmlerindeki kötü karakterler gibiydi. 60 milyon euroluk villada imparatorlara yaraşır bir şatafat sürüyordu. Ve masada dünyayı sarsacak karanlık sırlar konuşuluyor. Sadece bu da değil. Libya sınırında mülteci akınını kontrol etmek için 15 bin kişilik bir paralı asker ordusu kurma planları yapıyordu. Wirecard'ın parası sadece lükse değil, uluslararası karanlık operasyonlara ve istihbarat oyunlarına akıyordu. Peki dünyanın en çok aranan adamlarından biri tüm kameralar üzerindeyken nasıl ve nereye kaçtı? Kaçışı bir aksiyon filminden fırlamış gibiydi. 18 Haziran 2020, Wirecard çöküşünün açıklandığı gün. Marsalek, Viyana yakınlarındaki özel bir havaalanından sessizce havalandı. Resmi hikayeye göre Filipinlere gidiyordu. Ama uçak gerçekte Belarus'a, Minsk'e indi. Oradan özel bir araçla Rus sınırını geçti ve Moskova'ya ulaştı. Tüm bu operasyon muhtemelen önceden hazırlanmış bir kaçış planının parçasıydı. Peki şu anda nerede? Çeşitli araştırmacı gazetecilik örgütlerinin ve istihbarat birimlerinin raporlarına göre Marsalek şu anda Moskova'da.
Alexander Nelidov adına düzenlenmiş bir Rus pasaportuyla yaşıyor. İşin en çarpıcı detayı ise Marselek'in telefon sinyalleri 2024 yılı içerisinde defalarca Moskova'daki Rus istihbaratı merkezinin yakınlarında tespit edildi. Bu durum akıllara korkunç soruları getiriyor. Ve hikaye burada bitmiyor. 2024-2025 yıllarında ortaya çıkan raporlar Marselek'in artık saklanmadığını, aktif olarak operasyonlarda görev aldığını gösteriyor. Şubat 2024'te telefon sinyalleri 12 gün boyunca tamamen kesildikten sonra Rusya-Ukrayna sınırında yeniden aktif hale geldi. Bu tesadüf değildi. Çeşitli kaynaklara göre Marselek, Rus askeri üniforması giymiş şekilde işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde görüldü. Bazı raporlarda ise Rus özel kuvvetleriyle birlikte askeri görevlerde bulunduğu iddia ediliyor. 2022 yılında Marselek'in sevgilisi olan ve Almanya'da NATO için çalışan FSB ajanı Tatyana Spiridonova ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. Spiridonova, NATO'nun en hassas şifreli iletişim cihazlarından biri olan Sina bilgisayarını ve diğer gizli ekipmanları Moskova'ya kaçırmakla suçlanıyor. Bu ilişki Marselek'in sadece bir kaçak değil, aynı zamanda aktif bir istihbarat varlığı olduğu şüphelerini güçlendirdi. Kasım 2025'te Londra'da açıklanan soruşturmalarda ise bomba bir iddia daha geldi. Marselek'in İngiltere'deki Bulgar casus şebekesini yönettiği, Rus oligarklar ve organize suç örgütleri için milyarlarca dolarlık kripto kara para aklama ağının merkezinde olduğu ortaya çıktı. İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Marselek'in bu ağ üzerinden yalnızca Wirecard'ın parasını değil, daha büyük kirli paraları aklamak için bir finans çarkı kurduğunu iddia ediyor. Marselek sadece bir dolandırıcı mıydı? Yoksa başından beri istihbarat örgütleriyle çalışan bir piyon mu? Devlet koruması mı aldı? Yoksa çaldığı bilgiler ve paralar karşılığında kendisine bir yaşam mı satın aldı? Raporlar Wirecard'ın oluşturduğu finansal ağın bazı örgütlü operasyonlar için kullanılmış olabileceği şüphesini taşıyor. Ne olursa olsun şu kesin: Avrupalı yatırımcıların milyarları şu an Avrupa'nın ulaşamayacağı bir yerde. Ve Marselek artık sadece kaçak bir dolandırıcı değil, uluslararası karanlık operasyonların içinde aktif rol oynayan, devlet koruması altında gölge figür haline gelmiş durumda. Wirecard dosyası bize çok pahalı ve acı bir ders verdi. Gelişmiş ülke, devlet denetimi veya dev kurumsal yapı etiketleri otomatik bir güven sebebi değildir. Bize güvenli denilen o kalın duvarların arkasında bazen sadece büyük bir boşluk, bazen de sistemin kendi körlüğü yatar. Bu hikayede devletler, bankalar, istihbarat şüpheleri ve organize bir inkar vardı. Ölçek değişse de, enstrüman değişse de kural değişmedi. Denetim sadece bakmak isteyene gerçeği gösterir. Görmek istemeyen içinse suçun üzerini örten bir yorgandan farksızdır. Şimdi size soruyorum ve yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Sizce Yan Marselek bir gün yakalanıp hesap verecek mi? Yoksa Alexander Nelidov olarak Moskova'da yaşlanmaya devam mı edecek? Ve bir soru daha. Siz olsaydınız milyarlarca euroluk yatırımın kararını neye göre verirdiniz? Denetim raporlarına mı? Devlet onayına mı? Yoksa kendi bağımsız araştırmanıza mı? Sistemin güvenli dediği her şeye körü körüne güvenir miydiniz? Yoksa şüphecilikle mi yaklaşırdınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu arada Kasım 2025'te Alman Federal Mahkemesi binlerce Wirecard yatırımcısının tazminat talebini reddetti. Yatırımcıların elinde hiçbir şey kalmadı. 650 milyon euroluk iflas masası 3,3 milyar euroluk alacaklı kayıplarını karşılamaya yetmiyor. Sistem dolandırılmış insanları bile koruyamadı. Teknoloji dünyasının kirli çamaşırlarını dökmeye, sistemin açıklarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Bu tarz derin araştırmaların ve perde arkası gerçeklerin devamı için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü sırada 346 cana mal olmuş, gökyüzündeki en büyük yalanlardan biri olan Boeing 737 MAX dosyasını açıyoruz. Gerçekleri sadece cesaret edip perdeyi aralayanlar görür. Unutmayın, en büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.